İnsan Kırkayak isimli film, 2009 yılında Hollandalı yönetmen Tom Six tarafından yazılıp yönetilen bir korku filmidir. Film başta provokatif ve rahatsız edici konusuyla dikkat çekmiştir. Film özellikle şok edici öğeleri ve sınırları zorlayan temalarıyla tanınır. Bu film aynı zamanda Tom Six'in kariyerinde tartışmalı bir yer tutar ve sinema dünyasında büyük bir tartışma yaratmıştır. Sizlerle izlediğim en iğrenç filmin derinliklerine gelin hep birlikte inelim. Ben Mertcan Bozkurt. İyi seyirler. İnsan Kırkayak filmi, iki Amerikalı turist Lindsay ve Jenny'yi konu alır. İki kız Almanya'da tatil yapmaktadır ancak yolda arabaları bozulur ve ormanın derinliklerinde terk edilmiş bir eve sığınmak zorunda kalırlar. Burada acayip bir doktor olan, hatta deli saçması bir doktor olan Doktor Hayter ile karşılaşırlar. Doktor Hayter eski bir cerrah olup kendisini büyük bir bilim adamı olarak tanıtmaktadır. Ancak bu kişinin gerçek amacı oldukça korkunçtur. Doktor Hayter, insanları birbirine bağlayarak bir insan kırkayak yaratmaya çalışan psikopat bir bilim adamıdır. Kurbanlarını ağzından anüsüne doğru birbirine dikişle bağlayarak bir insan kırkayak yaratmayı hedeflemektedir. Film bu korkunç deneyin nasıl ilerlediğini ve kurbanların yaşadığı dehşeti takip eder. Film sadece korku unsurlarıyla değil, aynı zamanda insanlık ve ahlak kavramlarını sorgulayan bir yapım olarak da dikkat çeker. Deli saçması Doktor Hayter'ın yaptığı şey, insan doğasına aykırı ve oldukça tiksindiricidir. Filmin amacı izleyiciyi şok etmek ve dehşete düşürmektir. İnsan Kırkayak korku filmi türünde nadiren rastlanan bir şekilde fiziksel tiksinmeyi ve moral bozukluğunu hedef alır. Sadece psikolojik değil, aynı zamanda fiziksel bir rahatsızlık yaratma amacında taşımaktadır. Filmin en dikkat çeken yanlarından biri de bu korkunç deneyin saklanmasıdır. İnsanın vücut bütünlüğü bedenine karşı yapılan zalimce müdahaleler oldukça dehşet verici bir şekilde izleyiciye sunulur. Film büyük bir kutuplaşma yaratmıştır. Birçok eleştirmen filmi insan doğasına aykırı ve insanlık dışı bir şekilde şiddeti teşvik eden bir yapım olarak değerlendirmiştir. Ki ben de filmi izlerken küfretmemek elde değil arkadaşlar, gerçekten insan bazı yerlerde deliriyor. Çünkü deli saçması bir film. Bazı izleyiciler ve eleştirmenler filmin bir tür korku sanatı olduğunu savunmuşken diğerleri filmin sadece şok değeri amacı taşıdığını ve gerçek sanatsal değerinin olmadığını ileri sürmüştür. Pek çok kişi bu filmin ahlaki sınırları zorlarken aynı zamanda korku türüne yeni bir yaklaşım getirdiğini de dile getirmiştir. Zaten insan psikolojisi öyle bir şey ki filmi izlerken yok artık diyorsunuz ve şaşırmanız da yetmiyor, ellerinizle gözlerinizi kapatmaya kadar gidiyor arkadaşlar. İnsan Kırkayak filminin başarısı, bir devam filmi olan İnsan Kırkayak 2 ve İnsan Kırkayak 3'ü de doğurmuştur. Bu devam filmleri de ilk film gibi şok edici ve tiksindirici unsurlar içermekte olup hikayeyi daha da radikalleştirir ve şiddeti daha da ileriye taşır. Yani İnsan Kırkayak bir filmi diğer serilerin yanında dehşet açısından hiçbir şey olmadığını söyleyebilirim arkadaşlar. Çünkü serileri daha pis bir film. Devam filmleri genellikle ilk filme nazaran daha ekstrem ve rahatsız edici olarak kabul edilir. En azından ilk film tiksindirici olsa bile sürükleyici bir konu işlenmiş diyebiliriz arkadaşlar. İnsan Kırkayak 2 filmine gelirsek, ilk filmin konseptinin daha da şiddetli ve görsel olarak fazla uç bir şekilde sunulduğu bu filmde Doktor Hayter'ın yarattığı insan kırkayak kavramı daha da abartılmıştır. Film daha fazla şiddet, kan ve korku sahneleri içerir. Bu yapım bazı ülkelerde sansürlenmiş ve tartışmalar yaratmıştır. İnsan Kırkayak 3 filminde ise, yani 3. serisinde Doktor Hayter'ın takipçileri olan bir hapishane yöneticisinin 500 kişilik bir insan kırkayak yaratma çabaları anlatılmaktadır. Bu film serinin en aşırı ve sansasyonel olanıdır ve birçok eleştirmen tarafından gerçek anlamda şok değeri taşıyan bir yapım olarak tanımlanmıştır. Film her ne kadar büyük bir eleştiri alsa da aynı zamanda korku filmi türünde bir fenomen haline gelmiştir. İnsan Kırkayak özellikle internet forumlarında ve sosyal medya platformlarında sıkça referans verilen bir kültürel öğe haline gelmiştir. İzleyiciler film hakkında tartışırken çoğunlukla filmdeki korkunç öğeleri ve karakterlerin yaptıkları deneyleri konuşurlar. Bu nedenle film pek çok yasaklı film kategorisinde de yer alır. Ki bence de zaten mantıklı. Yasaklı bir film olması her zaman mantıklıdır. Çünkü izlemesi gerçekten zor.
Ben de bu filmi her zaman görmüştüm fakat görsellerinde görmüştüm, hiç izlememiştim arkadaşlar. Daha sonra izlemeye başlayınca gerçekten insanın psikolojisinde derin bir yara bırakıyor. Yani Allah'tan ben çok fazla kafaya takan bir insan değilim ve psikolojim yerinde olduğu için beni çok fazla etkilemedi ama tabii ki de oldukça iğrenç bir film olduğunu da söyleyebilirim. Sonuca gelirsek İnsan Kırkayak sinemanın karanlık köşelerine doğru yapılmış cesur bir yolculuk gibidir. Hem korku hem de şok öğelerinin bir arada bulunduğu film herkesin izlemeye cesaret edemeyeceği bir deneyimdir. Buna katılıyorum. Film sınırları zorlamak, insan doğasına dair rahatsız edici sorular sormak ve izleyiciyi dehşete düşürmek adına oldukça cesur bir yaklaşımdır. Ancak tartışmalı ve rahatsız edici yapısı nedeniyle izleyiciler arasında büyük bölünmelere yol açmıştır. Film sinemanın en uç ve radikal yönlerinden birini temsil eder, korku sinemasının en ekstrem temsilcilerinden biri olarak kabul edilir. Bence en iyi filmi de İnsan Kırkayak 1 diyebiliriz. Diğerleri tarihin en kötü filmi olabilir de diyebilirim arkadaşlar. Diğer serileri için konuşabiliriz bunu. Evet, bir film analizinin daha sonuna geldik. İnsan Kırkayak filmini izleyenler var ise yorumlarda düşüncelerini belirtmeyi unutmasın. Eğer izlemeyen var ise İnsan Kırkayak filmi önünüze çıktıysa kesinlikle tıklamayın ve bu filmi izlemeyin. Bir sonraki film analizinde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.